Viserys savaş istemedi. Sorun buydu. Çünkü bazen bir kral savaşı istemediği için barışı korumaz. Sadece savaşı erteler. Rhaenyra'yı varis yaptı ama hakkını yasaya çevirmedi. Alicent ile evlendi. Ama doğacak erkek çocukları ne olacağını çözmedi. Yeşiller ve siyahlar oluştu ama tarafları dağıtmadı. Aemon'un gözü çıktı. Yine gerçek bir hesaplaşma değil, sahte bir barış sahnesi kurdu. Viserys iyi bir adam olabilir. Ama Demirtaht iyi niyetle yönetilmez. Bugün Viserys dönemine düz bir tarih özeti gibi bakmayacağız. Olayları sadece sıraya koymayacağız. Her kırılma noktasında aynı soruyu soracağız. Dans burada durdurulabilir miydi? Jaehaerys tohumu attıysa Viserys o tohumu suladı. Onu büyüttü, yeşertti ve kral öldüğünde artık hasat vakti gelmişti. Şimdi Jaehaerys'in gölgesinden Viserys'in barışına, o barışın altında büyüyen ateşe ve savaşa giden kırılmalara bakalım. Viserys'in hikayesi aslında Viserys tahta çıkmadan önce başlar. Jaehaerys yaşlanmıştı, oğulları ölmüştü. Torunları ve torunun çocukları arasında demir tahta kimin geçeceği sorusu büyümüştü. Bu yüzden Harrenhal'da büyük konsey toplandı. Sonunda iki güçlü aday öne çıktı. Biri Prens Baelon'un oğlu Viserys Targaryen'di. Diğeri Prenses Rhaenys'in oğlu Laenor Velarion'du. Laenor daha yaş hattan geliyordu ama anne soyunu temsil ediyordu. Viserys ise erkek soyundan gelen daha yakın adaydı. Westeros lordlarının çoğu erkek soyunu kadın soyunun önünde gördü ve Viserys'i seçti. Bu karar o an için krallığı rahatlattı. İç savaş çıkmadı. Velarionlar istemeyerek de olsa geri çekildi. Jaehaerys de lordların kararını kabul etti. Yine de burada büyük bir eksik var. Büyük konsey bir kral seçti ama açık bir veraset yasası yazmadı. Demirtaht her zaman erkek soyundan mı gidecekti? Kral kendi varisini seçebilir miydi? Bir kadın ya da bir kadının soyu tahta çıkabilir miydi? Yoksa her seferinde varisi Büyük Westeros Konseyi mi seçecekti? Bu sorular havada kaldı. Dansın önüne burada geçilebilir miydi? Evet. Jaehaerys Büyük Konsey'den sonra Demirtaht'ın verasetini kesin bir yasaya bağlasaydı, Viserys'in dönemindeki en büyük boşluk kapanırdı. Mesele bir kural olarak değil, yalnızca bir karar olarak kaldı. Kararlar unutulur, kurallar ise kuşaklara kalır. Devam etmeden önce bir ricam var. Bu tarz kitap merkezi Asayaf analizleri hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala Katıl üzerinden destek olarak uzun analizin devamına katkı sağlayabilirsiniz. Şimdi Viserys'in kendi tahtındaki asıl çelişkiye geçelim. Viserys tahta erkek soyunun tercih edilmesi sayesinde çıktı. Bu yüzden onun hükümranlığı daha en baştan bir emsalin üstüne oturuyordu. Aynı Jaehaerys gibi. Jaehaerys kız yeğenleri ve ablasına rağmen kral olarak seçilmişti. Westeros lordları bir kez şunu görmüştü. Kadın soyundan gelen bir iddia güçlü olsa bile erkek soyundan gelen bir aday tercih edilebilir. Viserys daha sonra kızı Rhaenyra'yı varis ilan ettiğinde sorun bu yüzden büyüdü. Kral kızını seçebilirdi. Bunun önünde mutlak bir engel yoktu. Targaryen kralları birçok konuda Westeros geleneklerini aşabilmişti fakat Viserys bunu yalnızca kendi iradesiyle yaptı. Yeni bir yasa kurmadı. Diyarın hafızasını değiştirmedi. Büyük Konsey'in emsalini resmen ortadan kaldırmadı. Bu yüzden Rhaenyra'nın hakkı güçlüydü. Fakat tartışması değildi. Yeşiller ileride tam da buradan konuşacaktı. Viserys'i tahta çıkaran anlayış Rhaenyra'nın önüne konulacaktı. Peki dansın önüne burada geçilebilir miydi? Evet. Viserys tahta çıkar çıkmaz Jaehaerys'in aksine veraset meselesi açıkça düzenleyebilirdi. Kralın seçtiği varisin geçerli olduğunu ilan edebilirdi. Ya da Dawn'da olduğu gibi ilk doğan çocuğun cinsiyeti fark etmeksizin öne geçeceğini söyleyebilirdi. Bunların hiçbirini yapmadı. Viserys'in ilk büyük acısı Kraliçe Emma'nın ölümüydü. Emma uzun zamandır beklenen erkek çocuğu doğurduktan sonra hayatını kaybetti. Bebek Baelon da çok kısa süre sonra öldü. Bir anda kralın hanesi boşaldı. Tahtın beklenen erkek varisi yoktu. Kraliçe yoktu. Kralın yanında yalnızca kızı Rhaenyra ve erkek kardeşi Daemon vardı. Daemon güçlüydü, cesur da ejderha binicisiydi ve altın pelerinler üzerinde etkisi vardı. Aynı zamanda tehlikeli, hırslı ve güvenilmesi zor bir figürdü. Oğlu Baelon hakkında Daemon'un söylediği iddia edilen nahoş bir sözün ardından kral öfkelendi. Bu öfkenin sonucunda Viserys
Sonunda Daemon'u miras çizgisinden uzaklaştırdı ve Rhaenyra'yı resmen varis ilan etti. Büyük lordlar çağrıldı. Rhaenyra'nın önünde ödis çöktüler. Ona bağlılık yemin ettiler. Bu çok güçlü bir andı. Rhaenyra artık yalnızca kralın sevdiği kızı değildi. Ejderha Kayası prensesi ve demir tahtın varisiydi. Bu kararın temeli yeni yeminlere dayanıyordu. Soru şu ki, yemin eden lordlar ölür. Oğulları farklı düşünür. Yeni çıkarlar doğar, yeni evlilikler yapılır. En önemlisi de kralın sonradan erkek çocukları olursa eski yeminlerin anlamı tartışmaya açılır. Dansın önüne burada geçilebilir miydi? Kendi içinde tartışmalı olsa da evet. Rhaenyra varis ilan edildiği gün yalnızca yemin alınmamalıydı. O karar kanuna bağlanmalıydı. Her yeni lord tahta geçti yemini yenilemeliydi. Rhaenyra'nın konumu yalnızca duygusal bir baba kararına değil, devlet düzenine dönüşmeliydi. Ama gerçekçi olursak, Viserys'in kızıyla ilgili aldığı karar ilk aşamada kardeşi Daemon'a duyduğu öfkenin sonucuydu. Viserys kızını seçti. Ancak kızının hakkını taşıyacak yapıyı kurmaya çalışmayarak onu korunmasız bıraktı. Belli ki Maegor'un taçsız kral evrene yaptıklarından hiç ders çıkarmamıştı yahut kadın varis ve onun soyuna karşı seçildiği gerçeğini unutmuştu. Viserys sonra yeniden evlendi. Seçtiği kişi Alicent Hightower oldu. Alicent gençti, güzel olduğu söyleniyordu. Saraya yakındı. Kral eli Otto Hightower'ın kızıydı. İlk bakışta bu evlilik saraya sıcaklık getirmiş gibi göründü. Rhaenyra düğünde Alicent'e hizmet etti. Alicent onu sevgiyle karşıladı. Kızılkale'nin duvarları bir süre için huzurlu göründü. Fakat bu evlilik aynı zamanda sarayın içine ikinci bir güç merkezi soktu. Hightower'lar yalnızca soylu bir hane değildi. Eskişehir'in ağırlığını, Hisar'ın gölgesini ve inancı yakın bir dünyanın hatırasını taşıyorlardı. Alicent kralın eşi olduğunda Otto'nun hırsı da saraya daha derin yerleşti. Viserys başka bir yol seçebilirdi. Örneğin Laena Velaryon ile evlenebilirdi. Böylece Rhaenys ve Corlys'in 101 Büyük Konseyi'nde aldığı yarayı saraya bağlayabilirdi. Velaryonların gücü ve donanması krallığın kalbine daha erken yerleşirdi. Bunun yerine Viserys Hightower'ı yükseltti. Bu yanlış tek başına savaş doğurmadı. Fakat Rhaenyra'nın karşısına yeni bir saray çevresi çıkardı. Rakiplerini arttırdı. Hem de oldukça güçlü bir rakip. Daha sonra ikinci evlilik meselesine geçilebilir miydi? Evet ama şarta bağlı. Viserys Alicent ile evlenmeyi seçtiyse bu evlilikten doğacak en büyük oğlunun yeni varis seçtiğini duyurabilirdi. Abisinin evlendiğini duyduğunda Daemon'un öfkesi Alicent'in erkek varis doğurma ihtimaliydi. Yüksek ihtimal Rhaenyra kadın olduğu için onun gözünde ciddi bir rakip değildi. Bir şekilde halledebilir biriydi. Neticede Viserys'in ikinci evliliğini öneren büyük üstad Royceter da bunu erkek varis doğsun diye önermişti. Velaryon kızıyla evlenmesi önerisi de Velaryonları daha da sıkı bir şekilde bağlama arzusu. Çünkü ikisinden doğacak oğullar varis olduğunda Velaryon'un altını ve donanma gücü tahtın arkasında olurdu. İleride olası bir çatışmada yaşanmayabilirdi. Büyük üstad şüphesiz oldukça öngörülü bir şekilde krallık için mantıklı bir öneride bulunmuştu. Ama Viserys bunu seçmeyi reddetti ve Alicent'i tercih etti. Böylece sarayda yeni bir gücün ağırlık kazanmasına sebep oldu. Ve kızının karşısına çok güçlü bir rakip çıkardı. Hightower'lar menzilde Tyrell'lerin en güçlü sancak beyleridir. Hatta Tyrell'ler Azam Lord'u unvanına sahip olmasaydı en güçlü hane olduklarını bile iddia edebilirim. En azından benim gözümde. Çünkü çoğu menzil sancaklarının toplamından daha fazla asker çıkartabiliyorlardı. Dahası Hisar ve inancın merkezi konumundaydılar. Sahip oldukları gücü hayal edebilirsiniz. Lord'un kardeşi kral eliydi. Şimdi yeni Alicent de Westeros kraliçesiydi. Aklı çalışan herkes böyle bir gücün kendi kanından olanların tahta çıkmasını isteyeceğini ve bunun için gerekeni yapacağını öngörürdü. Ama Viserys görmeyi reddetti. Rhaenyra'yı varis olarak tutmakta ısrarcı oldu. Sarayda artık iki sevgi vardı. Kralın kızına duyduğu sevgi ve kraliçenin kendi çocukları için duyduğu sevgi. Bu iki sevginin zamanla iki hak iddiasına dönüşmesi kaçınılmazdı. Alicent kısa süre sonra Aegon'u doğurdu. Ardından Helena ve Aemond geldi. Daha sonra da Daeron doğdu. İşte Viserys'in önündeki en büyük karar anı buydu. Artık kralın erkek çocuğu vardı. Westeros gelenekleri bunu görmezden gelemezdi. Lordların çoğu bir kralın oğlu kızının önünde düşünmeye alışkındı. Viserys'in kendisi de öyle tahta çıkmıştı. Büyük babası Jaehaerys de aynı şekilde oğlu Baelon'u torunu Rhaenys'e tercih etmişti.
Otto ve Alicent de kendi soylarının Emma'nın soyunun önüne geçmesini istiyordu. Viserys ise Rhaenyra'nın varisini değiştirmedi. Bu karar tek başına yanlış değildi aslında. Çünkü yasalar ve gelenekler bir kralın kızını varis seçmesine mutlak olarak engel değildi. Sorun Westeros'un sosyo-kültürel yapısı ve güç dengeleriydi. Yani mesele cinsiyetten bağımsız olarak Aegon hak ediyordu ya da Rhaenyra hak ediyor bir meselesi değildi. Asıl mesele hangi kararın Westeros için kriz doğuracağı ya da daha büyük bir krize sebep olacağıydı. Aegon doğduktan sonra Rhaenyra yeniden ve daha güçlü biçimde varis ilan edilseydi, bütün lordlara yemin tazelenseydi, Alicent'in çocuklar için açık görevler, topraklar ve onurlar belirlenseydi, Aegon'un büyüdüğünde ne olacağı daha çocukken karara bağlansaydı. Bunlar yeterli olur muydu? Pek sanmıyorum. Neticede bir prense verilen görev ne olursa olsun. Geleneklere göre varis olmanın doğal hakkı olduğu gerçeğini elimden alamazsınız. Aile, topraklar ve unvanlar da bunun önüne tam olarak geçemezdi. Viserys yaşarken her sene lordlara yemin ettiremezdi. Ki bu bile kendi içinde Rhaenyra'nın konumunun ne kadar sallantılı bir zeminde olduğunu işaret olurdu. Yeni lordlara yemin ettirse bile ölümünden sonra hepsinin yeminlerini tutacak kadar şerefli olduğunu teminat altına alamazdı. Asoy evreninde sözler sadece rüzgardır. Neticede Viserys bunları görmeyi reddetti. Ona göre mesele çözülmüştü. Rhaenyra varisti ve kral bu konuda başka bir şey duymak istemiyordu. Krallıkta bir konuyu duymak istememek o konuyu yok etmez. Yalnızca sesini kısar. Dansın önüne burada geçilebilir miydi? Bence en güçlü ihtimal burasıydı. Viserys Aegon doğduğunda varisini değiştirseydi dans bu kovulmazdı. Yıllar geçtikçe Rhaenyra ve üvey annesi Alicent arasında gerilim arttı. Genç varis kardeşleriyle bile anlaşamıyordu. Bu sebeple onlar hep üvey kardeşlerim diye sesleniyordu. Adeta aralarında tam bir kan bağı kurmayı reddetmişti. Bir noktadan sonra saraydaki çevre uçtu. Kraliçe taraftarları ve prenses taraftarları. Bunlar başta dedikodu gibi görünebilirdi. Bir kadın etrafında toplananlar ve başka bir kadının etrafında toplananlar. Bir sofrada fısıldanan sözler, bir turnuvada atılan bakışlar, bir renkle verilen mesajlar. Bu gerilim zamanla isim kazandı. Yeşiller ve siyahlar. Bir çatışma isim kazandığında artık yalnızca fikir olmaktan çıkar. İnsanlar artık yalnızca bir veraset meselesini tartışmaz. Kendi tarafını savunur, kendi rengini savunur, kendi geleceğini savunur. Kısacası kendi çıkarını savunur. Viserys burada tehlikeyi görmeliydi. Kraliçe ve prenses aynı sarayda iki ayrı güneş gibi parlamaya başlamıştı. Her iki ışın etrafında insanlar toplanıyordu. Bu da eninde sonunda gölgeleri büyütecekti. Dansın önüne burada geçilebilir miydi? Belki. Viserys tarafların oluşmasını aile içi gerginlik gibi görmemeliydi. Alicent ile Rhaenyra'yı aynı siyasi yapının içinde bağlamalıydı. Ortak törenler, ortak görevler, çocuklar arasında güçlü nişanlar ve konseyde paylaşılan sorumluluklar kurulabilirdi. Viserys bunun yerine görüntüyü sevdi. İnsanlar aynı salonda gülüyorsa barış var sandı. Oysa bazen aynı masada oturan insanlar yalnızca kılıç çekmek için doğru saati bekler. Bariz ki Alicent ve babası Otto Viserys'in aksine olabilecekleri görebiliyordu. Aegon kral olmalıydı. Eğer varisi elde edemezse elde etmek için uğraşacakları açıktı. Ama bu meseleyi çözmenin bir yolu vardı. Viserys kızının evlenme vaktinin geldiğine karar verince Alicent bir noktada Rhaenyra ile Aegon'un evlenmesini önerdi. Bu teklif Viserys için kişisel açıdan sorunluydu. Rhaenyra Aegon'dan yaşça büyüktü. İki kardeşin uyumlu olduğu söylenemezdi. Alicent'in bu teklifi oğlunu tahta yaklaştırmak için istediği de açıktı. Siyaset her zaman temiz niyetlerle işlemez. Buna rağmen bu evlilik Rhaenyra'nın hakkı ile Aegon'un erkek varisini birleştirebilirdi. Yeşil ve siyah daha tam ayrışmadan aynı hanede birleşebilirdi. Viserys bu teklifi reddetti. Alicent'in niyetini gördü. Alicent'in Rhaenyra'ya duyduğu sevgiden değil, taht hırsından bu öneri yaptığını anlamış görünüyor. Bu sezgi yanlış değil. Ama bir çözümü reddeden kral yerine daha güçlü bir çözüm koymalıdır. Viserys bunu da yapmadı. Maalesef Viserys hiçbir şey yapmayan kral olarak anılsa yeridir. Sonra Rhaenyra için Laenor Velaryon seçildi. Siyasi açıdan mantıklıydı. Bu evlilik 101 Büyük Konseyi'nde karşı karşıya gelen iki hattı birleştirebilirdi. Laenor annesi aracıyla Targaryen kanı taşıyordu. Velaryon'un ucu arkasındaydı. Kendi ejderhası da vardı. Tabii bu evliliğin kişisel temeli zayıftı.
Leonor'un kadınlara ilgisizliği herkesin kulağına gitmişti. Rhaenyra da bu evliliği daha fazla istemiyordu. Viserys onu ikna etmek yerine baskıladı ve kabul etmezse kardeşi Aegon'un varis ilan edeceğini söyledi. Daha sonra burada geçilebilir miydi? Evet, Rhaenyra ile Aegon evliliği acı ama etkili bir çözüm olabilirdi. Viserys yine görüntünün yeterli olacağına inandı. Tahtın üstüne doğru isimler birleşince kalplerimle bedenlerin de siyasete uyacağını sandı. Rhaenyra'nın oğulları doğduğunda sarayda fısıltılar başladı. Jace, Luke ve Joff resmi olarak Leonor'un çocuklarıydı. Görünümleri ise dedikoduya kapı açtı. Kahverengi saçlar, kahverengi gözler ve Harwin Stroke'un prensesle yakınlığı yeşilin eline güçlü bir silah verdi. Bu yalnızca ahlak meselesi değildi. Bu doğrudan veraset meselesiydi. Rhaenyra'dan sonra tahta onları geçecekti. Eğer bu çocukların meşruiyeti tartışılırsa Rhaenyra'nın geleceği de tartışılır. Rhaenyra'nın hakkını yalnızca kendi şahsında değil, çocuklarının bedeninde de savunmak gerekecekti. Viserys söylentileri çözmedi, bastırdı. Çocukların beşiklerine ejderha yumurtaları kondu. Yumurtalardan ejderhalar çıktı. Bu çok güçlü bir işaretti. Sanki ejderhalar bile çocukların Targaryen kanını onaylamış gibiydi. Yine de siyaset yalnızca büyülü işaretlerle yürümez. İnsanlar inanmak istemediğinde ejderha yumurtası bile onları ikna etmeyebilir. Dansın önüne burada geçirebilir miydi? Hayır, zor. Kralın yapacağı hiçbir şey bu Strong pişleri gerçeğini kapatamazdı. O da bunu bildiği için insanları baskılayarak susturmaya çalıştı. Ama Rhaenyra'nın gayrimeşru çocukları Westeros kanun ve geleneklerine göre ihanet suçudur. Eğer Rhaenyra çocukları açık seçik piç oldukları bilgisiyle doğmuş olsaydı ve meşru oldukları iddiasını gütmeseydi, Yeşillerin elinde daha zayıf bir argüman olurdu. En fazla piç peyda eden kraliçe mi olmuş söylentisi çıkardı ve varisle düşürmeye çalışırlardı. Ama Aegon'un da pişleri vardı ve Westeros lordlarının da bu konuda aşağı kalır yanı yoktu. Yani böyle bir ipe sarılmak Yeşiller için çürük bir ip olurdu. Neticede Rhaenyra'ya söylenecek her piç eleştirisi kendilerine de gelirdi. Önemli olan Rhaenyra'nın meşru çocuk doğurmasıydı ve bunu inkar edilemez olmasıydı. Açıkçası bana göre Leonor ile olan evlilik bile zaten en başta bu sebeple hatalıydı. Kadınlara ilgisi olduğu herkesin bildiği bir sırdı. Çocuk yapamayacağı aşikardı. Haliyle Rhaenyra'nın piç doğurması şaşırtıcı değil. Kaçınılmaz bile olmuş olabilir. Dahası böyle bir tercih yapmasaydı da bu sefer Rhaenyra'nın varisi yok sorunu ortaya çıkardı. Velaryonlar da hırsına yenik düştü anlayacağımız. Bile bile oğullarını evlendirdiler. Yani artık bu aşamada bence geri dönüş yoktu. Fetih sonrası 120 yılı keder yılıdır. Bu yıl birçok ölüm, birçok söylenti ve birçok kin aynı anda sarayın üstüne çöktü. Lyanna öldü, Leonor öldü. Harwin Strong ve Lord Lionel Strong Harrenhal yangında can verdi. Kimin ne yaptı kesinleşmedi. Söylentiler ise yeni bir sis gibi bütün olayların üstüne yayıldı. Aynı dönemde Aemond, Vhagar'a sahiplendi. Vhagar artık yaşlı ama korkunç bir güçtü. Bir zamanlar Viseria'nın ejderhası olan bu yaratık, Yeşillerin tarafına geçtiğinde savaş henüz başlamamıştı fakat savaşın dengesi değişmişti. Sonra çocuklar kavga etti. Aemond, Rhaenyra'nın oğullarını Strong'lar diye sataştı. Kavgada Luke bıçak çekti ve Aemond'un gözünü çıkarttı. İşte bu noktada çatışma başka bir aşamaya geçti. Bu artık yalnızca Alicent ile Rhaenyra arasında değildi. Çocuklar da yarının içine düşmüştü. Bir taraf göz kaybetti. Diğer taraf piçlik suçlamasının açıkça söylendiğini gördü. Anneler çocuklarının kanı ve onuru üzerinden birbirine daha da bilendi. Özetle dans öncesi ilk kan döküldü. Ve olay basitçe taht hırsından kan hırsına dönüşmeye başladı. Tabii Viserys yine barış istedi. Alicent ile Rhaenyra'nın öpüşmesini istedi. Tarafların özür dilemesini istedi. Söylentiyi tekrar yasakladı. Dansın önüne burada geçilebilir miydi? Hayır. Dediğim gibi Aegon ve Rhaenyra evliliği önerisinin reddedilmesinden sonra o tren kaçtı. Artık dans kaçınılmaz olarak geliyordu. Tabii Viserys her zamanki gibi kör olmayı seçerek sahte bir barış sahnesi kurdu. Kral gülümsedi çünkü herkes aynı salonda barışıyormuş gibi görünüyordu. O salondan çıktıktan sonra ise gerçek yüzler geri döndü. Aemon'un gözünü kaybetmesinden sonra Viserys tarafları ayırmaya çalıştı. Alicent ve oğulları kral topraklarına döndü. Rhaenyra ise oğullarıyla birlikte ejderha kayasında kaldı. Kısa vadede bu mantıkta görünebilir. Aynı yerde kalırlarsa kavga edeceklerdi. Ayrı kalırlarsa belki barış korunacaktı. Bu karar uzun vadede ölümcül oldu. Rhaenyra varisti ama başkentte değildi. Küçük konsey başkentteydi. Kral muhafızları başkentteydi.
Kuzgunlar, mühürler, hazine ve saray görevleri başkentteydi. Alicent ve oğulları da başkentteydi. Otto Hightower yeniden güç kazanacaktı. Yeşiller devletin günlük işleyişine daha yakın duracaktı. Rhaenyra'nın hakkı Ejderha Kayası'nda kaldı. İktidarın anahtarı ise kral topraklarında bekledi. Dansın önü burada geçilebilir miydi? Çok zor. Ama yine de tamamen imkansız sayılmaz. Rhaenyra varisi başkentten uzak tutulmamalıydı. Viserys yaşlandıkça kızını yönetime daha fazla katmalıydı. Hatta onu fiilen ortak yönetici haline getirmeliydi. Ortaçağ Avrupa devletlerinde yaygın bir uygulamadır bu. Viserys varisini koruduğunu sandı. Aslında onu iktidarın merkezinde uzaklaştırdı. Bir varis yalnızca ilan ederek varis olmaz. Varis yönetmeyi de öğrenir. İnsanların onu yönetirken görmesi gerekir. Viserys öldüğünde Rhaenyra başkentte olsaydı ve yöneten bir varis olsaydı, tahta geçmesi daha kolay olabilirdi. Belki Yeşiller açıkça harekete geçmeye korkabilirdi. Rhaenyra'nın daha fazla taraftarı olabilirdi. Bunlar hep koca bir belki olsa da gerçeğe dönüşmesi mümkündü. En basitinden Aegon ve erkek kardeşleri de Rhaenyra gibi başkentten uzakta dursaydı, belki Rhaenyra vaktini duyup gelebilirdi, hatta insan kızı kalede bir casus tutar her şeye haber versin diye, ama hayır. Rhaenyra da babası kadar kifayetsiz maalesef. Daemon da aşağı kalır değil maalesef siyaset konusunda. O düşünmese bile Daemon düşünmeliydi. Başkentteki tahtı ve tacı istiyorsun ama oradan uzakta kalıyorsun ve orada olan bitenlerden bir habersin. Dikkatinizi çekerse artık olay dans engellenebilir mi sorusundan ziyade dans daha az kanlı olabilir miydi sorusuna döndü. Rhaenyra Aegon'dan önce tahtta oturup elini güçlendirebilir miydi? Evet, yapabilirdi ama babasının kızıydı. Bunların hiçbirini düşünmedi ve görmedi. Neticede çok uzun sürmüş gibi görünen barış döneminin ardından sonunda Viserys öldü. Gerçekte savaş Viserys'in ölmesini bekledi çünkü savaş zaten çoktan doğmuştu. Arka arkaya yapılan hatalar, kırılma anları ve görmezden gelinen gerçeklerle yıllardır büyümüştü. Yıllardır beslenmişti. Yıllardır aynı sarayın içinde nefes almıştı. Kralın ölümü yalnızca zincirleri çözdü. Rhaenyra Ejderha Kayası'ndaydı. Alicent kral topraklarındaydı. Yeşiller başkentteydi. Küçük konsey başkentteydi. Kralın mührü, kuzgunlar, hazine, muhafıza ve tahtın günlük dili başkentteydi. Yani Rhaenyra'nın hakkı vardı. Ancak Aegon'un tarafı iktidarın anahtarlarını elinde tutuyordu. Yeşil konsey toplandığında mesela artık yalnızca doğru varisi kim olduğu değildi. Mesele kimin daha hızlı davranacağıydı. Kimin haberleri kontrol edeceği, kimin kapıları kapatacağı, kimin kralın ölümünü önce kullanacağı ve kimin tahtta daha önce oturacağıydı. İşte Viserys'in son başarısızlığı budur. Ölümünden sonrasını düzenlemedi. Bütün hayatı boyunca çatışmadan kaçtı. Herkesin aynı aile olduğunu düşündü. Kızını sevdi, oğullarını sevdi, karısını sevdi, kardeşini sevdi, torunlarını sevdi. Sevgi veraset krizini çözmedi. Bunun nedeni taraflardan her birinin kendi sevgisini hakka çevirmesiydi. Rhaenyra babasını seçtiği varisti. Aegon kralın ilk oğluydu. Alicent kendi çocuklarının hayatından korkuyordu. Otto kendi kanının yükselmesini istiyordu. Daemon düşmanlarını bağışlayacak biri değildi. Valyrianlar kendi kayıplarının karşılığını arıyordu. Lordlar ise kime yemin edeceklerini değil, hangi gelecekte ayakta kalacaklarını ve hangi seçimin kârlı olacağını hesaplıyordu. Viserys öldüğünde artık herkes kendi gerçeğine sahipti. Aynı krallıkta iki gerçek varsa bir gün kılıçla illaki konuşur. Viserys'in saltanatı dışarıdan bakadığında huzurlu görünür. Turnuvalar vardır, şölenler vardır, çocuklar vardır, ejderhalar gökyüzündeydi. Targaryen hanedanı sayıcı güçlü görünüyordu. Demir taht Aegon'un fethinden beri belki de hiç bu kadar zengin ve görkemli olmamıştı. Bu görkemin altında kırılgan bir miras vardı. Jaehaerys, Veraset sorusunu cevapsız bırakmıştı. Viserys bu cevapsız soruyu çözmek yerine onun etrafına barış illüzyonu yarattı. Rhaenyra'yı varis yaptı. Ancak hakkını yasaya çevirmedi. Kızının hakkını koruyacak önlemleri almadı. Alicent ile evlendi. Ancak doğan erkek çocukların konumunu ve doğacak sorunları görmezden geldi. Yeşiller ve siyahlar oluştu. Ancak tarafları dağıtmadı. Rhaenyra'nın evliliğini siyasi olarak kurdu. Ancak doğacak meşruiyet ve varis krizini hesaplamadı. Strong söylentilerini çözmedi. Zaten çözemezdi. Yalnızca susturdu. Aemon'un gözü çıktıktan sonra gerçek bir barış kurmadı. Yalnızca tarafları ayırdı. Rhaenyra'yı başkentten uzak tuttu. Rhaenyra da babasının onu seçmiş olmasını, istediğine sahip olmak için yeterli görerek hiçbir şey yapmadan bekledi. Ama Yeşiller beklemedi.
ve sürekli tertip kurdu, hazır bekledi. Bu yüzden Viserys'in hatası barış istemesi değildi. Viserys'in hatası savaş istemediği için savaşı doğuran her meseleyi ertelemesiydi. O iyi bir adam olabilir, sevgili olabilir, baba olabilir, yumuşak huylu bir kral olabilir. Yine de Westeros'ta iyi niyet bazen en tehlikeli zayıflıktır. Aenys bunun ilk örneğiydi. Demir tat merhametli bir sandalye değildir. Üzerine oturan kişiden yalnızca sevgi değil, karar ister. Jaehaerys tohumları attı, Viserys o tohumu suladı. Ölümünden sonra ise yeşiller ve siyahlar o tarlaya girdiler ve hasat kanla alındı. Peki sizce dansın gerçekten durdurulabileceği en son aşama hangisiydi? Aegon'un doğumu mu? Rhaenyra ile Aegon evliliğinin reddedilmesi mi? Strong söylentileri mi? Aemon'un gözünü kaybetmesi mi? Yoksa Rhaenyra'nın başkentten uzakta kalması mı? Siz hangi kırılmayı seçiyorsunuz? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala katıl üzerinden destek olan herkese de ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videoda artık Yeşil Konsey'e, Aegon'un taç giyişine, Rhaenyra'nın cevabına ve Ejderha'nın dansının ilk gerçek hamlelerine gireceğiz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.